Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizlere Şakir Bey'den bahsedeceğim. Değil mi Şakir? Merhaba de. Herkese merhaba de. Şakir bizim 5 yıldır hayatımızda. Erkek British Shorthair kedim. Onu çok seviyoruz, ailenin bir bireyi gibi. Geçen videomda da söylediğim gibi size tüm bakımla ilgili ne yapılması gerekiyor, kedi sahiplenilince nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hepsinden bahsedeceğim bu videomda. Öncelikle neyden başlayalım? Kedimizin ilk sahiplendiğimiz zaman bir karnesi oluyor. Karnesini nasıl oluşturuyoruz? Veterinerlere gidiyoruz ilk aşılarını yaptırmak için. İlk aşıları da genellikle iç dış parazit aşıları oluyor. Karnelerimizi veriyorlar şu şekilde. Daha sonra karnede aşı yaptığında aşılarını veteriner damgalarını ve hangi aşı yaptığının tarihini atıyor. Her 3 ayda bir iç dış parazit yaptırıyoruz kedilerimiz için. Yılda bir de kuduz aşısı yaptırıyoruz. Zaten ben kedimi hiç dışarı çıkartmıyorum. İç dış parazitte evdeki kişiler için ve kedilerimizin sağlığı için, yani iki taraflı güvenlik açısından vurulması gerekiliyor. Daha sonra kedimizi sahiplendik. Onlara öncelikle ne almamız gerekiyor bir kedi sahiplenmek için? İlk temel alınacak şeyler şunlar. Aşkım, bana öyle yapma ama ben video çekemem. Çok sevimlisin. Şimdi ilk sahiplendiğimizde kedimizin bir kedi kum kabı olması lazım. Daha sonra yemeğimiz ve kedi kumumuz. Bu 3 temel şeydir kediler için. Onlar varsa bu evde yaşar. Daha sonra alınması gerekenler de kedi taraklarımız, tırnak makaslarımız, maltamız ve vitaminlerimiz ve tırmalama tahtamız. Deliriyorsun değil mi? Şimdi öncelikle kedi mamasından başlamak istiyorum size. Benim kedim artık bu yılla birlikte 5 yaşına girecek. 5 yaşına girdiği için yetişkin kedi mamalarından kullanıyorum. Bunu bana veteriner arkadaşım tavsiye etmişti. Kuzu etli ve pirinçli kedi maması. Bonakibo. Şöyle. Kedinizin ağırlığı ne kadarsa kilosunu ölçtüğünüzde günlük ne kadar tüketmesi gerektiğini gram şeklinde size burada bir çizelgeyle zaten gösteriyorlar. Benim kedim maşallah 4,5 kilo olduğu için ben günde 30 ile 50 gram arası koymam gerekiyor kedime. Bunu da yaklaşık su bardağıyla bir ölçü yaptım. Her gün 1 veya 1,5 ölçü şeklinde ona koyuyorum. Kedi kumunda genellikle kedi kumunda 5 litre ve 10 litrelik olarak satılıyor. 5 litrelikler genellikle 17, 16 şeklinde satılıyor. Ben genellikle ince taneli kedi kumu alıyorum ve pudralı alıyorum. Aslında pudralılar kediler için pek yararlı değil. Sürekli kokladıklarında burunlarına o pudralılar yapışıyor diyorlar ama evde de kedi kumuna tuvaletini yaptığı zaman, onu gömdüğü zaman bir pudra kokusu, yani güzel bir koku bırakıyor eve. Ayrıca şöyle soranlar oluyor, kedi evde koku yapar mı? Hayır arkadaşlar, kedi evde koku yapmaz. Siz onu her gün kum kabını düzenli olarak temizlerseniz kedi kumu kokmaz. Aslında kedi kokmaz, kum kabı kokar evde. Yani bu orada bir yanlış anlaşılma oluyor genellikle. Çünkü kediler zaten çok temizdir. Onlar sürekli yalanıyorlar. Onların dillerinde taraklı böyle temizleyici bir alet var diyeyim. Yani bir üzerine bir şey damlasın, hemen yaladığında onu anında temizliyor ve çıkartıyor dili. Sürekli yalandıkları ve kendilerini sürekli temizledikleri için de bunu mutlaka kullanmamız lazım. Ve bunun tadını da çok seviyorlar üstelik. Bu kedi maltı. Kedi maltı ne işe yarıyor? Kediler sürekli yalandığı için tüyleri dillerinden midelerine gidiyor. Midelerinde gidince ne oluyor? Böyle koca koca topaklanmalar oluşuyor ve kedilerimiz böyle kusuyormuş gibi o topaklanmalardan dolayı rahatsız oluyor. Bu malt kedilerimizin kusmasını engelliyor. O tüylerin, yani böyle dolaşım ve boşaltım sistemiyle tuvaletlerinden bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Bugün vermemiştim ben Şakir Bey'e. Şöyle çok az şekilde veriyoruz. Ve onlar onu zaten böyle jel şeklinde olduğu için seve seve yalaya yiyorlar.
Benim bile canımı çektiriyorsun. Genellikle bir nohut tanesi kadar sıkın diyorlar. Daha çok vermeyin diyorlar. Kedi maltımızdan sonra kedilerimize bazen böyle vitamin takviyesi vermemiz gerekebiliyor. Bu tüylerinin güzelliği, parlak görünmesi ve dökülmemesi için. Kediler çok tüy döker mi diye sorular var. Her kedi tüy döker. Bu neye bağlı? Daha az dökülmesi için sürekli taramamız gerekiyor kedilerimizin tüylerini. Taranmadığı sürece tabii ki de sürekli dökülmeler yaşayabiliyoruz. Ben sürekli tarıyorum. Şu Furminator diye bir tarağımız var. Size şu kısmı jilet gibi böyle taradığımda kedimin tüylerini alıyor. Biraz bastırarak taramam lazım bu Furminator'de. Çünkü dipten alıyor tüyü. Öteki tüyler yüzeysel, öteki tip taraklar da yüzeysel alıyor. Bununla taradıktan sonra şöyle görüyorsunuz. Bunu bastırıyorum buradan. Tüyleri direkt itiyor. Bunu da bu şekilde tarıyorum. Bunu taradıktan sonra güzelce kedimi, Şakir Bey'imizi, daha sonra arkasından da bu pet shoplarda ve internet sitelerinde çokça satılan ürün taraklı. Taraklı da üzerinden şöyle geçiyorum ki almadığı tüyleri bu şekilde alıyor. Aşkım benim. Nasıl hoşuna gitti değil mi? Nasıl hoşuna gitti değil mi? Bu şekilde kedimi tarıyorum ve üzerinde yüzeysel olan tüyleri aldıktan sonra bunu da bu şekilde üzerinde kalan şeyleri tuşuna basarak alıyorum tüyleri. Bunu da internetten alıyorum. Genellikle içinde 180 tablet var. Bunda kedi tüyünün dökülmesinde yararını görüyorum. Bu tablet şeklinde. Bunu sevmeyen kediler olursa ben verdiğimde direkt paldır küldürüyor tabii ki benimki. Ama sevmeyen olursa tablete malta sıkıyorum ve veriyorum. Daha sonra kedilerimizin pek sevmediği şey ne olabilir? Tabii ki de tırnak bakımı. Kedilerimiz bu patilerini tutmaktan biliyorsunuz ki hiç hoşlanmıyorlar. Ben kedimi patilerinden tutup patisini biraz içine bastırıp o şekilde böyle kesebiliyorum. Kedim fazla buna sıkıntı çıkarmıyor sağ olsun. Karşılıklı anlaşıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Oh! Ayrıca kedimizin tırnaklarını kestikten sonra da kediler tırnaklarını kesilmediği zaman törpüleme gereği duyarlar. Neden duyarlar biliyor musunuz? Çünkü kediler tırnaklarının hep keskin olmasını ve sivri olmasını istiyorlar. Ayrıca ben kedimin tırnağını kestikten sonra gidip hemen yine böyle bir tırmalama gereksinimi duyuyor. Çünkü törpüleme gereği duyuyor onları. O yüzden mutlaka tırmık tahtası alın. Koltuklarınızı, perdelerinizi, halılarınızı tırmık tahtası yapmak istemiyorsanız bu çok işinize yarayacaktır. Ayrıca en son bunu aldım. Bu çok güzel. Kedilerin çok hoşuna gidiyor ama tüy toplamada işe yarıyor mu derseniz 5 üzerinden 2 diyebilirim. Çünkü tüylerin genellikle hep üstünde kalıyor. Onları ben toplamaya çalışıyorum. Şurası fileli, burası da böyle plastik ve diken diken. Bunu bu şekilde taktıktan sonra kedimi bu şekilde gördüğünüz gibi biraz sinir oldu buna şu an. Böyle tarıyorum. Bunu çok önermiyorum. Çünkü bana çok sağlıklı gelmiyor, aşırı toplamıyor. En çok kedi tüy toplama ve taramada işinize hangisi yarıyor derseniz tabii ki de kesinlikle Furminator yarıyor. Bu kedinin tüylerini inanılmaz güzel topluyor. Buna puanım 5 üzerinden 4,5. Neden 4,5 derseniz de çünkü bunu tüyleri toplamak için kedimi bastırmam lazım biraz üzerine. Yani bastırınca da benim canım acıyor. Çünkü onun canı acıdığını hissediyorum. Aslında onun hoşuna gidiyor, gülüyor ama bastırmadan da bu da tüyleri toplayamıyor maalesef. Furminator'dan sonra da bunu mutlaka arkasından yapıyorum. Bu da çok güzel. Yüzeyde kalan tüyleri çok iyi topluyor. İşlevsel olarak Furminator'un arkasından çok destekçi bir ürün bu. Ayrıca kedilerimiz için çok oyuncak almamıza gerek yok. Çünkü ben ne zaman bir kedim için bir oyuncak alsam hiçbir zaman gelip o oyuncakla oynamadım. Neden derseniz çünkü evde herhangi bir kağıdı
top yapıp attığında onlarca çok güzel oynayabildi. Ama oyuncağından 5 dakikada sıkıldı çünkü kediler çok sıkılırlar. Daha sonra size kedimi kısırlaştırmaktan bahsetmek istiyorum. Kedimizi 4 yaşında kısırlaştırdık. Daha önceden 3 yavru aldık kedimizden. Çiftleşmeyi de şu şekilde yaptık. Dişi kediyi erkeğin evine getirdik. Yani bizim evimize aldık. Çünkü erkek dişinin evine gittiği zaman hiçbir zaman çiftleşemiyorlar. Erkek çok çekiniyor ve dişi evinde çok korumacı oluyor ve erkeği hiçbir zaman kendine yaklaştırmıyor. O yüzden bu çiftleştirme dönemlerinde genellikle dişiyi erkeğin evine götürmeniz hepiniz için en hayırlısı olacaktır. Kedimiz çiftleşme dönemlerinde erkek kediler genellikle işaretleme yapma gereksinimi duyuyorlar. Bu işaretleme dediğimizde idrarını biraz kokulu biçimde evin belli bir kısımlarına işaret olarak bırakıyor ki dişi gelsin. Tabii bunu çıkarmak biraz zor oluyor. Çamaşır suyuyla bunu silmeyin. Çamaşır suyu kendi idrar kokularına benzettikleri için aynı yere yine yapıyorlar. Ben bunu araştırdım. Sirke ve karbonatlı çözümü buldum. İlk baş sirkeyi döküyorum tuvaletini yaptığı yere. Daha sonra üzerine de karbonat döküyorum ve biraz o şekilde bekletiyorum. O kokuyu nötralize ediyor ve kedi oraya bir daha idrarını yaptığını anlamıyor ve aynı yere bir daha idrar yapmıyor arkadaşlar. Daha sonra kısırlaştırmaya karar verdik eşimle birlikte. Bir veterinerimize gittik. Veterinerimiz erkeklerde genellikle aynı gün içinde kısırlaştırma olacağını söyledi. Kısırlaştırmayı 400 liraya yaptık. Erkeklerde aynı gün içinde kısırlaştırma operasyonu gerçekleşiyor. Üf. Çok öpmeyin benim gibi, her yerinize böyle tüy bulaşıyor. Ama yine de vazgeçemiyorum. Onu öpeceğim. Öpmekten vazgeçmem. Kısırlaştırma işleminden sonra ben kedimin böyle ayrıyeten kızgınlığa girdiğini henüz daha görmedim. Kısırlaştıralı daha yeni, işte bir 4 ay falan olacak. Dediğim gibi henüz daha kızgınlığa girme belirtisi görmedim. Arkasından da işaretlemeyi bir iki kez yaptı. Ama bu kısırlaştırdıktan sonraki yaptığı işaretleme daha önceki yaptığı yerlerde o kokuyu gördüğü ve hissettiği için oraya tekrar yaptı. Ama hiçbir koku yoktu bu seferki işaretlemesinde. Ondan korkmayın. Kısırlaştırdıktan sonra hala işaretlemeye devam ediyormuş, işte bir işe yaramıyor demek ki demeyin. O 1-2 yaptıktan sonra bir daha hiç yapmadı çünkü. Ki yapsa bile o eski keskin kokusu gibi yapamıyor. Ve son olarak size kedilerin huyundan da bahsetmek istiyorum. Bu tip kediler aldığınızda kucağa geliyor mu? Sevdiriyor mu? Çok hırçın mı derseniz bunlar tam bir bebek. Çünkü bunu istediğini yapıp yoğurabilirsin. Hiç sıkılmıyorlar. Siz onu nasıl yetiştirdiğinize bağlı tabii ki de yavrucak. İstediğiniz kadar sevebilirsiniz. İstediğiniz kadar kucağınızda tutabilirsiniz. Bunlar en sakin huylu kedi türleridir. Karakter olarak çok cana yakınlar. Akşam gelirler, sizinle birlikte uyurlar. Yastığınızda yanınızda yatmaya çalışırlar. Ayağınızda yatarlar. Ya da komodinizin üzerinde yatarlar. Huy olarak da aşırı sakinler. Zaten gün içinde genellikle uyuyorlar. Aktif olmak istediklerinde de sizinle hep oynamak istiyorlar. Sürekli oynamak istiyorlar çünkü onların akılları hep oyunda ve taranmada, bir de yemekte. Çünkü onlar bizim yavrularımız. Onları çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde size tüm özelliklerini anlatmaya çalıştım, huyunu anlatmaya çalıştım. Aklınızda takılan bir soru olursa veya kedi sahiplenmek isterseniz alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şakir'le sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.